Merhaba sevgili arıcılar, arı severler, doğa severler. Bugünkü konumuz bir koloniden 9 koloni nasıl yaparız ve bunu ana arısız normal kör bölme ile nasıl üretebiliriz? Arıcılığa yeni başlamış arkadaşlarımız için, acemi arıcılarımız için ve arıcılığa yeni başlamak isteyenler için faydalı bir video olacağına inanıyorum. Öncelikle varroa mücadelesini yaptıktan sonra ana arıyı iki kenardaki yavrusuz çerçeve ile alıp bölüyoruz. Eğer varsa başka kolonilerden bir ballı bir koloni bir kenara koyuyoruz ve arımızı sürekli besliyoruz. Arı yüksük atınca 3. günü gidip peteğin orta kısmındakileri, yani orta kısımdaki yüksüklerim, bu yüksüklerin peteği ters çevirip büyük larvalı olanları imha edip en küçük larvacıkları bırakıyoruz ve bu yüksükler kapağına kadar sürekli besliyoruz. 8 ve 9. günde gidip bunları bölebiliriz. Varsaydı hazır petek, yoksaydı ham petek de olabilir. Tek çerçeve usulü bölme yapmak mümkün. Nüfuz bir çerçeve kapağlı zaten çıkınca bu kapağlılar çıkınca 3 çerçeve olacaktı. Ana arı çiftleştikten sonra bir de kapağlı verdik mi bu koloni yürür gider. Kapağlı vermezsek olmaz mı? Olur. Ama kapağlı verirsek gelişimini çok hızlandırmış oluruz. Evet, ilk çerçevemiz ve ilk bölmemiz. Bundan doğacak olan yavrular mevcut. Şurada bir yüksüğümüz var. Bir tane diğer tarafta, 2 tane. Yani bir çerçevede 2 yüksük bıraktığımızda bari oğula gidecek diye bir şey söz konusu değil. Kaldı ki tek çerçeve bölüm yaptığımız için böyle bir derdimiz yok. Eğer varsa elinizde kabarmış petek verirsek daha iyi olur. Şöyle hiç değilse bir yanına yarı ballı varsa onu da koyarsak muhteşem olur. Yoksa da kek veyahut da şurupla besleyebiliriz. Ama şurupla beslemek her zaman daha iyidir. Şimdi burada da 2 tane, şunda da 2 tane. Bazı petekleri daha önceden beğenmediğim yüksükleri nakil bıçağıyla kestim, attım. Bunları yüksükler kapanmadan yaparsanız çok daha iyi olur. Özellikle peteğin orta kısmından değil de yan kısmından ya da arının alta diktiği yüksüklerden bırakırsanız çok kaliteli analar olacaktır. Evet, şunu da alalım yüksüğümüzü. Bunda gördüğünüz gibi peteğin yine alt kısmında 2 tane bırakmışım. Ortada hiçbir tane. Bunu da attık. Şu şekil az polen, biraz bağlı olan bir petek. Hem de kabarık olmadığı için bir tarafına da ham attım. Çünkü az önce dediğim gibi de buraya ana çiftleşince bir de kapağlı takviye vereceğim. Şimdi bu peteğimize de bakacak olursak güzel yüksükler var. Bunda 3 adet var. 3 tane bırakmışım. Bunu bırakmamın sebebi üçü de aşağı yukarı aynı günün kurtçuklarından üretilmiş. Çünkü bunlar birlikte kapandı. Evet. Şunu da yine tek çerçeve önceden hazırladığım ballı ham. Bunu da yerine aldık. Bunun da üstünde 2 tane yüksük. Ve bu yüksükler bölmeden yaklaşık 3-4 en çok 5 gün sonra doğacak. Evet, şimdi kapağımızı yan tarafa alalım. Şuraya hazırladığım boş koloniyi de bir çerçeve arasıyla verelim. Evet, bunun yüksüğü de güzel.
Şurada 2 tane bu kısımda, bir tane de bu kısımda olmak üzere 3 tane yüksek. Üstündeki nüfus size belki biraz az görünebilir ama sorun yok, dert etmeyin. Bunları eşitleyeceğiz. Hepsinin nüfusları aşağı yukarı eşit olacak. Bu da getirdiğim son kutu. Şimdi burada yapmamız gereken tek çerçeve bölümlerin üzerine biraz daha nüfus vermek. Şimdi şu peteğimizi elimize aldık. Bunu da buraya verdik. Çünkü buna gerçekten çok az bir nüfus gitmişti. Şimdi yapacağımız bir diğer işlem kapaktaki kalan arıları şuraya biraz da diğer kolonimize, evet, yaklaşık yarımşar çerçeve daha silkeledik. Bu arada dışarıda uçan en azından bir çerçeve arı var arkadaşlar. Şimdi şu ana kovanın içinde bir tane çerçeve var. O çerçeveyi de alıp güzelce paylaştıralım. Biraz buna, biraz da buna. Bu eşitlenmek yaparken sonuncu çerçevede arı kalmadığını düşünebilirsiniz. Fakat şu anda bu koloninin, gördüğümüz ana koloninin duvarları ve altı arıyla dolu. Ayrıca dediğim gibi dışarıda da uçuşan bir yığın arı var. Ana koloniyi biraz arı toplanınca buradan alıp diğer tarafa taşıyacağım ve yaptığım altılı ruşeti ana kovanımızın yerine koyacağım. Böylece eşitlenmiş olacak. Yaklaşık her kolonide eşit 8 tane bölme yaptık. Bir danasını aldık. 9 tane bölmemiz oldu. Bunun bir başka avantajı da ana arılarımız çiftleşmekten dönmeyebilir. Bir tanesi, 2 tanesi. Mesela bunu yapıp 5 tane, 6 tane arı bile üretseniz karınız büyüktür. Yani tek çerçeveyle bölmenin bir de ananın çiftleşme uçuşundan dönemesini düşünürsek gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Kolonilerimizi arılığımızın çeşitli yerlerine taşımamız, geri dönmesi mümkün değil, zaten bu başka arılıktan getirildi. Fakat bunları yan yana değil de çeşitli yerlere yaymak her zaman daha iyi, daha olumlu. Benim yaptığım gibi farklı yerlere taşırsınız. Ve olay biter. Bir dahaki videomda devşirme usulü bölmeyi videoya çekip yayınlayacağım. Şimdilik görüşünceye dek hoşça kalın, arılarla kalın, mutlu, sevgiyle esen kalın.